Selamlar. Konumuz başkalarının gözünden kendini seyrederken yaptığımız hatalar ve sürekli insanları memnun etme çabamız, takdir edilme isteğimiz. Bu önemli sorundan bahsedeceğiz bugün. Çoğunlukla hayatımızda var ve bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Sonucunda yine başka sıkıntılar da yine gelip bizi buluyor. Yani ilişkilerde bir dengesizlik hali yaşıyoruz ve bu dengesizlik bizim düşük enerjilerde kalmamıza sebep oluyor. Herkesi memnun etmeye çalışıyorsunuz, çırpınıyorsunuz. Aman benden memnun olsunlar, aman mutlu olsunlar. Siz böyle yaptıkça insanlar daha memnuniyetsiz oluyorlar, beklentileri daha çok artıyor, suratları daha çok asılıyor. Siz daha çok çabalıyorsunuz, daha gayretle etrafınızdakileri memnun etmeye çalışıyorsunuz. Sonuç daha fazla yorgunluk ama karşılığı alınamayan mutsuzlukla sonuçlanan bir yorgunluk. Kötü bir enerji geziniyor ortalıkta. İnsanları mutlu edeceğim derken yorgun, sinirli ve doymayan etrafınızdakiler. Siz bunu fark ediyorsunuz, bu düşük enerjiden rahatsızsınız ama ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. O sırada hala aklınızdan geçen şu: karşınızdakinin ne düşündüğü, acaba beğendi mi, hoşuna gitti mi, benden memnun kaldı mı, beni sevdi mi, yaptıklarım yeterli oldu mu, onu mutlu edebildim mi, hazırladığım kahvaltıyı kayınvalidem beğenecek mi? İnsanlar ne düşünüyor diye odaklandığınız zaman kendinizi, hislerinizi, düşüncelerinizi ve en önemlisi kendi mutluluğunuzu hiçe sayarsınız. Ben önemli değilim. Aman onlar mutlu olsun, aman onlar memnun olsun. Kainata yaydığınız enerji bu. Yani tek taraflı, tek bacağı aksak, dengesiz bir enerji oluyor bu. Tek taraflı bir şey de ayakta kalamıyor. Onların ne düşündüğü neden bu kadar önemli? Onların memnuniyeti sizin için neden bu kadar önemli? Bunu kendinize hiç sordunuz mu? Neden etrafınızdakileri memnun, mutlu etmeye çalışıyorsunuz ve bunun için kendinizi paralıyorsunuz? Bakın, insanlara hizmet etmek, maddi manevi bir şeyler verebilmek, hayatlarına bir değer eklemek çok kıymetli. Allah da bizden razı olur. Ama burada bahsettiğim onların memnuniyetine takılıp kalıp gerçek hedefi ve amacı kaçırma. Sonucunda yorgun ve mutsuz olma ve Allah'ın rızasını kaybetme olabilir. Öncelik Allah rızası olacak ve kendinizin mutlu ve memnun olmanız da işin içinde olacak. Hem mutlu hem memnun olma ikisi bir arada olacak. Niye? Çünkü olsun ya ben böyle de mutluyum diye kendinizi kandırabilirsiniz. Mutlu olmuyorsak, bu durumdan memnun değilsek, bu yaptığımız işten, hizmetten tatmin olmuyorsak o işte bir hata var demektir. Yaptıklarımda ve niyetlerimde bir sorun var demektir. Yaptığımız her işte ve hizmette şu maddelere dikkat edeceğiz. Görevinizi tam yapın, işinizi yapın, üstünüze düşeni yapın. Daha da fazlasını yapmayın. Başkalarının sorumluluklarını almayın. Mümkünse severek yapacağınız işlere talip olun. Yani sevmediğiniz işlere talip olmamaya çalışın. Mesela uç bir örnek verirsek bazı evliyalar, bazı alimler var ki evlenmiyorlar. Neden? Çünkü ilimlerinden geri kalmak istemiyorlar. Vakitlerini tamamen ilime ayırmak istiyorlar. Ve tabii hakka da girmek istemiyorlar. Şimdi çoluğu çocuğu olursa, eşi olursa onlara da zaman ayırmak gerekecek. Ama bir alim bunu reddediyor. Diyor ki hayır, ben sadece ilimimle uğraşmak istiyorum diyor ve evlenmiyor. Yani mümkün olduğu kadar severek yapacağımız işlere talip olacağız. Ya da işte boyun fıtığınız var, hizmet için mantı yapmaya gitmeyeceksiniz. Ya da çocuklarla vakit geçirmeyi sevmezken çocuk bakıcılığı yapmayacaksınız. Dördüncüsü, fazla empati yapmayın. Onların gözünden kendinizi seyretmeyin, niyetlerinizi her an gözden geçirin. Bunu niye yapıyorum? Kimin için yapıyorum? Amacım ne? Ne karşılık bekliyorum? Kimden bekliyorum? Körü körüne robot gibi rutine bağlayıp yapıp durmak yok artık. İnsanlar ne düşünüyorlar? İnsanları memnun edebildim mi? Acaba benim hakkımda ne düşünüyorlar? Acaba bu yaptıklarımla beni sevdiler mi? Beni kabul ettiler mi? Eğer buysa düşünceleriniz, değiştirme zamanı gelmiş demektir. Eşiniz beğensin diye yaparsanız, eşiniz takdir etmeyince üzülürsünüz, küsersiniz. Sürekli ya da ara ara kendinizi başkalarının gözünden bakarak eleştirip yargılarken bulursunuz. Onların sizin hakkınızdaki fikirleri çok önemli gelir size. Bu başkalarının gözüyle kendini seyretmek, eleştirmek arada iyidir. Yani şöyle bir dışarıdan kendine bakmak, hatalarını düzeltmeye yardımcı olabilir. Ama bu devamlı olursa, sürekli kendini beğendirmeye gider. Yani kendini kanıtlamaya çalışır insan ve bu zarar verir. Kendini başkalarının gözünden görmenin, yargılamanın sonuçları da ağır olur. Mesela artık kendin olamazsın.
özgürce fikirler üretip bir şeyler sunamaz hale gelirsin. Sana verilmiş o özel duygular, fikirler, yetenekler dışarı çıkamaz, kaybolur gider. Çünkü kendini başkalarının gözünden seyreden insanlar kendileri olamayacakları gibi hata yapmaktan korkarlar. Ortaya yeni bir şey koyamazlar. Bazen bunu sürekli yaptığı, hatta böyle yaşadığı halde bunu yaptığını farkında olmayan insanlarla karşılaşıyorum. Hep öyle yaşadıkları için farkında bile değiller. Sürekli eller ne der modunda kendileri olmadan yaşıyorlar ve bunun farkında bile değiller. Mesela başkaları ona güzel olduğunu söylerse tamam güzelim diyor. Kendisini beğenmesi yetmiyor. Çocuğunu insanlar beğenmeyecek diye endişe ediyor. Eşini seçerken bu adamı, bu kızı görseler beğenirler mi acaba, yanıma yakıştırırlar mı diye düşünüyor. Yaptığı iş her neyse her falanın beğenip beğenmeyeceği düşüncesiyle yapıyor. Kendi görüşleri ikinci planda. Ve bu da ne yapıyor? Migrene zemin hazırlıyor. İnsanlara kendini beğendirme, kanıtlama, insanları memnun etme çabası da zarar veriyor. Birincisi salih niyetinizi bozuyor. Düşük bir enerji yaymanızı sağlıyor. Karşı tarafın daha da çok şey istemesini sağlıyor. Beklentiler çoğalıyor. Kendi mutluluğunuzu alıp götürüyorsunuz. Niyetiniz insanları memnun ederek sevgi satın almak olduğu için Allah'ın rızasını kaybediyorsunuz. Sonucunda her tür hastalıklarla da imtihan gelebilir. Kendiniz olamazsınız, çakma, taklit bir birey olursunuz. O zaman gün içinde düşüncelerimizi kontrol edeceğiz. Her düşünceyi alıp kabul etmeyeceğiz. Zihnimize giriş izni vermeyeceğiz. Bir trafik polisimiz olacak. Bu niyetinizi bozan düşünceler gelince kabul etmeden hemen onları geri çevireceksiniz. Hayır deyin. Herkesin ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ben kendim olmakla emrolundum deyin, gönderin bu takdir beklentilerini. Asıl soru şu: ben mutlu oldum mu? Mutlu olacak mıyım? Rabbim benden razı mı? Bunları sorun. Kendi mutluluğunuzu düşünmek size bencillik gibi gelmesin. Bencillik kendi çıkarlarını düşünüp diğer canlıları düşünmemek, ezmek demek, hatta zarar vermek demek. Ama bizim amacımız kazan kazan. Deneyin, ne kadar çok insanları mutlu etmeye çalışırsanız, ne kadar çok başkalarının düşünce ve beğenilerine önem verirseniz o kadar çok hem siz hem de etrafınızdakiler mutsuz olacaksınız. Tatminsiz bireyler olacak etrafınızda. Siz de daha çok çabalayacaksınız. Hedefiniz, amacınız hep önce Allah rızası, sonra kendi huzur ve mutluluğunuz olsun. Çünkü bu dünyaya kula kulluk etmeye gelmedik. Birilerini memnun edeceğim derken onun kölesi oluveriyoruz maazallah. İnsanların kural ve yargılarıyla yaşamaya gelmedik. Kendi kafalarına göre çıkardıkları ayıp ve yasaklarına göre kısıtlanmaya ihtiyacımız yok. Allah nasıl yaşamamız gerektiğini kılavuzu Kur'an-ı Kerim ve sünnetlerle bize bildirmiş. Bu yüzden fazladan ve gereksiz kurallarla, ayıplarla hayatı kendinize çekilmez hale getirmeye gerek yok. Mümkün olabildiği kadar insanlar ne der, ne düşünür, onların istediği gibi biri miyim diye düşünmeyin. İnsanların dedikodularını önlemeye çalışırken bu sefer de kısıtlanmış bir hayatın içinde hastalığı davet etmek ne derece doğru siz düşünün. Ayıp olur diye paranız yokken kimseye gücünüzü aşan hediyeler yapmayın. Ayıp olur diye yakın akrabanızın düğününe borçluyken hele yeni giysiler alıp gitmeyin. Ayıp olur diye başkalarıyla ikramda yarışmayın. Ayıp olur diye sürekli çat kapı gelip sizin vaktinizi çalan, boş boş konuşup dedikodu yapan komşuya katlanmayın. Tembellik de yapmayın. Anneniz işlerin peşinde koştururken siz üstünüze düşen vazifeyi yapmadan tembellik yapıp keyif yapamazsınız. İş arkadaşlarınız çalışırken siz mutlu olacağım diye telefonunuzu oynayamazsınız ya da işten kaçamazsınız. İşinizi yapın ama bunu yaparken annem mutlu olsun, beni beğensin, şefim memnun olsun, beni takdir etsin diye yapmayın. Acaba şimdi bu yaptığım pastayı annem görse ne der diye yapmak yerine ben beğendim mi diyerek yapın. Kendinden bir haber yaşamak yerine niyetlerimizle yüzleşmek, farkındalığımızı arttırmak bize doğru yolu gösterir. Silkinip uyanışa başlarız. Çevremdekiler memnun olsun diye yaptığınız her işte negatif enerji üretirsiniz ve bu enerji sizi aşağılara çeker. İkincisi, onları memnun etme çabanız onların takdirini aramaya ve karşılığını da fazlasıyla istemeye neden olur. Üçüncüsü, istediğiniz karşılığı genelde alamama durumu yaşanır. Karşılığını alamadıkça berbat hislerle boğuşursunuz. Siz sevilmek için yaparsınız ama düşük enerjinizle sevgiyi de kendinizden uzaklaştırmış olursunuz. Karşılığını alamadıkça daha berbat hislerle boğuşursunuz. Bu yüzden niyetlerinize bakın. Niyetim Allah beni sevsin. Sonuç
Allah beni severse zaten beni sevdiği diğer kullarına da sevdirir. Yani ben kendimi takdir etsem, beğensem ve karşılığını Allah'tan istesem her şey yoluna giriverir, sorun da kalmaz. Bu formülle emin olun çok taraflı kazanan olacaksınız. Hem Rabbinizin rızasını kazanacaksınız, hem siz hem de etrafınızdakiler mutlu olacak. Hem sizden fazla beklentiye girmeyecekler, hem de siz karşınızdakilerden çok beklenti içine girmeyeceksiniz. Karşılık beklemeyeceksiniz. İkramı Rabbinizden isteyeceksiniz. Özgüveniniz artacak, bağımsız bireyler olacaksınız. Başkalarının takdirine, beğenisine, onayına kendini muhtaç hissedenler kendi öz benliklerini ortaya koyamazlar, gelişemezler, ilerleyemezler. Yani ne kadar insanların memnuniyetine, ne düşündüğüne odaklanırsanız o kadar çok mutsuzluk ve memnuniyetsizlik alacaksınız, bir o kadar da ezilebilirsiniz. Doğrularınızı siz belirleyin. Hayatınızı siz şekillendirin. Sorun kendinize. Bu yaptığımı beğendim mi? Mutlu muyum? Allah benden razı oldu mu? Cevabınız 2 evetse tamamdır. Ben elimden geleni yaptım ve kendi işim olduğu için yaptım. Kendimi tebrik ediyorum. Takdiri de hak ediyorum. Deyin ve keyfinize bakın. Ayrıca bu sayede sevgi dilinizi de değiştirebilirsiniz. Sevgi dilinizi öğrenmek için sevgi dili videomu izleyebilirsiniz. Böyle davranınca kısa sürede enerjinizin ne kadar yükseldiğini göreceksiniz. Ayrıca insanların size olan ilgileri, bakış açıları değişecek, bir süre sonra da daha çok aranan, sevilen bir kişi haline geleceksiniz. Kendi mutluluğunuz için çalışmanız bencillik, egoistlik değildir. Siz mutlu, güler yüzlü oldukça zaten etrafınızdaki insanlar da mutlu olacaklar. Bu yüzden yaptığınız her ne iş varsa bunu tembellikten uzak durarak kendi mutluluğunuz için yapın. Menfaat avcısı olup da insanları kandırıp aldatmayın. Çocuklarınıza bu alma verme dengesini ancak siz kendi yaşantınızla öğretebilirsiniz. El alem ne der, sakın takma yavrum deyip de siz her lafa söze prim veren biriyseniz dedikleriniz havada asılı kalır. Önce çocuklarınıza mutlu ve huzurlu olabilmeyi hak ve denge yasası gereği öğretin. Kul hakkına girmeden o özgürlük sınırını çizin. Şimdilik bu kadar. Burada kitaplarımda yazanları anlatmıyorum. Bu yüzden kitaplarımı da okumanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.